Lezzeti Tam kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 farklı yöntemle taze fasulye yapacağız. İlk olarak 5 kilo taze fasulyeyi aldık. Taze fasulyemizi ilk olarak kırmakla başlıyoruz. Bu şekilde daha pratik olduğu için ben kırmayı tercih ediyorum. İsterseniz bıçakla da kesme işlemi yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz tüm fasulyelerin alt ve üst kısmındaki o çıkıntılarını aldıktan sonra güzelce doğrayacağız. Fasulyemizi tamamen kırdık. Gördüğünüz şekilde fasulyelerimiz hazır durumda. Fasulyemizi ikiye böleceğiz. Bir tarafta 1,5 kilo, geri kalan tarafta ise 3,5 kilo fasulyemiz var. Tencerenin içerisindeki suyu kaynattık. Üzerine 1,5 kiloluk fasulyemizi güzelce yıkayıp döktük. Burada haşlanmaya bırakacağım. Şu çok fazla da haşlanmasını istemiyoruz. Çünkü dondurucuya da gireceği için sonradan böyle tam eriyen bir fasulye olmaması adına rengi değiştikten sonra bunu hemen ocaktan alacağız. Süzüp soğumaya bırakacağız. Geriye kalan 3,5 kiloluk taze fasulyemiz için toplamda 3 kilo domates kullanacağım. Domateslerin tabi ilk olarak kabuklarını soyacağız. Baş kısımlarını da domateslerimizden ayırdıktan sonra domateslerimizi şöyle küçük küp küp kesiyoruz. Bu domatesli yöntemde de sizlere iki farklı yöntem göstereceğim. İsterseniz konserve olarak, dilerseniz de derin dondurucuya yerleştirme olarak her iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Tabi bunlarla ilgili de sizlere önemli püf noktalar videonun ilerleyen dakikalarında vereceğim. Domateslerimi tencerenin içerisine yerleştirdikten sonra üzerine hemen taze fasulyelerimi de yerleştireceğim. Ocağın üzerinde bu haliyle pişmeye bırakacağız. Tabi ara ara karıştıralım ki içerisindeki fasulyeler daha çabuk bir şekilde renklerini değiştirsin. Çok fazla burada da pişirme işlemi yapmayacağız. Fasulyemizin renginin dönmesi bizim için yeterli. Fasulyeler bu şekilde renk değiştirdikten sonra tekrardan şöyle harmanlayarak karıştırıyorum. Zaten fasulyeler pişerken de o fazla olan su miktarlarını buharlaştırarak bitirecekler. Şimdi ocağın üzerindeki fasulyelerimi ikiye böleceğim. Bir kısmını genişçe bir kabın içerisine alıyorum ki bu şekilde burada daha çabuk soğusun. Buradaki fasulyeleri istediğiniz miktarda bölebilirsiniz. Yani tercihe bağlı daha çok konserve ya da tercihe bağlı daha çok derin dondurucuya atabilirsiniz. Tencerenin içerisinde kalan taze fasulye gördüğünüz gibi kaynar durumda çünkü ocağımın altı açık. Bu kısımlar çok önemli. Özellikle taze fasulyenin konservesini yapacaksanız taze fasulyemiz kaynar durumdayken konservelerimin içerisine yerleştireceğim. Konservelerimizin içerisine fasulyeleri yerleştirirken de çok şöyle ağzına kadar tıka basa olmamasına dikkat ediyorum. Gördüğünüz gibi fasulyeyi yerleştirdim. Sonrasında üzerine bir çay kaşığı tuzumuzdan ilave ediyorum. Sonrasında kenar kısımlarını güzelce silip kavanozumuzun kapağını hemen kapatıyoruz. Geriye kalan tencerenin içerisindeki diğer fasulyeleri de aynı şekilde kavanozların içerisine yerleştirip sonrasında da bu kavanozlarla ilgili işlemlerime devam edeceğim. Çünkü fasulye konservelerinin çabuk bozulmaması için
kullanmış olduğum farklı bir yöntem var. Onu sizlere hemen göstereceğim. Fasulyeler konserve işlemi yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle kullanmış olduğumuz kavanozların kapaklarının çok iyi kaynatılıp steril edilmiş olması gerekiyor. Kapaklarımızın yeni kapakları olması lazım. Bu aşamada çok önemli. Gördüğünüz gibi fasulyelerimi doldurdum. Üst kısmında birazcık boşluk var. Tam olarak dediğim gibi şöyle kavanozun ağzına kadar fasulyelerimizi doldurmuyoruz. Şimdi tenceremin içerisinde su var. Hazırlamış olduğum konservelerimi de tencerenin içerisine kapakları aşağı gelecek şekilde yerleştirip bu haliyle de kaynatacağım. Kaynattıktan sonra ters çevirip bir gece bu şekilde kavanozlarımızı bekletmemiz gerekiyor ki kapaklarımız çok iyi bir şekilde vakumlansınlar. Geriye kalan haşlanıp suyunu süzmüş olduğumuz kavurmalık fasulyemizi ilk olarak poşete yerleştireceğim. Sonrasında da kalan domatesli fasulyeyi yine poşete yerleştireceğim. Yıllardır bu yöntemlerle taze fasulyeyi yaparım ve şimdiye kadar hiç bozulan konserve şişem olmadı. Özellikle konservelerde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yaptığım yöntemle yaparsanız emin olun kavanozlarınız bozulmadan gönül rahatlığıyla kışın rahatlıkla tüketebilirsiniz ki ben her yıl şöyle 50-60 tane kadar kavanoz yapıyorum. Domatesli olanı da poşetlerimizin içerisine yerleştireceğiz. Her zamanki gibi poşetlerimizin içerisindeki havayı alıp güzelce vakumlayacağız bu şekilde. Kişi sayısına bağlı istediğiniz miktarda poşetlerin içerisine fasulyelerinizi yerleştirebilirsiniz. Yine kişi olarak eğer sayınız azsa konservelerinizi de daha küçük kavanozlarda yapabilirsiniz. Tüm fasulyelerimi bu şekilde hazırladım. Deneyen herkese şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni bir tarifle görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın ve mutlaka kapaklarımızın içe doğru vakumlu olmasına dikkat edelim. Yukarı doğru bombeli kapaklar bozulmuş olacağı için çok dikkatli olalım.